Merhaba hocam, iyi yayınlar. Can Kazan ses analizi yapar mısınız? Gerçekten kadife gibi bir ses. Daha önce bir kere yapmıştım. Bir daha yapmaya çalışayım. Daha önce beğenmemiştim. Akustik anlıyorum. Aynı performans mı acaba? Bakalım. Pardon ya, ne oldu? Saçına düşer, maviler saçına düşer, toprağı kanatır, budanır kanatlarım. Evet yani böyle şarkıcılar dinlerken ben çok özür dilerim. Dediğim gibi içeride fena alerjim var şu anda. Yapacak bir şey yok. Hava sıcak, tahtalar. Böyle şarkılar dinlediğimde, şarkıcılar dinlediğimde ses içeri kaçmış geliyor. Yani şarkıcı hiçbir zaman feryat edemiyor. Bütün ses içinde. Tamamen içinde ve detone olma şansı çok. Sağlam ses basmama şansı çok. Problem çok bu okumada. Kanatlarım Hafif falsettolarla hep gidiyor şarkı yani. anlaşılmaz Ve orkestra o kadar düşmek zorunda ki. Yani ne olursa olsun davullar, şunlar bunlar ne geçerseyiz herkes piyanonun dibinde, piyanissimoların dibinde olmak zorunda. bunca yıl nasıl rüzgara kapıldım. Yoksa solisti duyamazsınız. Dumur oluyormuşum şimdi. Aşk benim tenimi çalıp korku yaratır, ıslanır yanaklarım. Sanki ses her an kırılacak, her an kayacakmış gibi o kadar böyle o dediğiniz naiflik, narinlik sanki sesi her an bozulacakmış gibi. Çok tedirgin ediyor beni dinlerken. Anlaşılmaz bunca yıl nasıl nehrine kapıldım. Şarkının hikayesi, şarkının duygusundan tamamen bağımsız şeyler söylüyorum şu anda. Yani şöyle diyebilirsiniz çünkü. Ya hocam şarkı bunu anlatıyor yani. Böyle ifade ediyor. Ben de çok seviyorum böyle dinlemeyi. Yani dediğim şey bununla ilgili değil. İkisini birbirine karıştırırsanız yaptığınız şey acaba seviyorum ama niye seviyorum? Ben sevmiyor muyum bunu falan diye düşünüyorsunuz. Sevmekle alakalı bir şey değil dedim. Tamamen teknik şarkı söylemekle alakalı bir taraftan bahsediyorum. Bunca yıl sen yaprak gibi dökül kadehe, uyku gibi, Evet, buralarda bakın. uyku gibi, Nefes problemi de var. uyku gibi, Son anda çıkıyor gibi sesler hep. dökül gözümden su gibi yaşa. Ya mesela bir iddiada bulunayım. Böyle bir orkestrayla sahneye çıktığı zaman sesin duyulma şansı çok az. Az duyarsınız solisti yani. Daha çok orkestrayı duyarsınız, back vokalleri duyarsınız. Yani orkestra hep piyanissimo çalmak zorunda ki solist duyulsun. Kar gibi yağ, dağ gibi kaç benden. Mesela bunu Emircan İğre'ye de söylemiştim geldiğinde. Dedim ki Emircan, evet şu anda sen akustik gitarınla şarkı söylerken çok huzurlusun, çok rahatsın. Yarı böyle burnunda söylüyorsun, mutlusun. Can Kazaz da muhtemelen akustik gitarıyla çalıp söylediği zaman aynı duyguyu yaşıyordur ama şimdi iş öyle kalmıyor değil mi? Yani akustik gitarla kalmıyor iş. Bir orkestraya dönüşmek zorunda kalıyor ve orkestraya dönüştüğü zaman sound değişiyor, müzik değişiyor, ifade değişiyor. O kalmıyor o yalnız insan. Kalabalıklaşıyor ve kalabalığa karışmış insan da yalnızmış gibi davranamaz. Ya kalabalıkların içinde bir yalnız solist olmaz. Müzikte böyle bir şey yoktur. Kalabalıkların içinde kalabalığa alışkın solistlere ihtiyaç vardır her zaman. Yani insanın psikolojisi bile değişmek zorundadır. Gerçekten ilginç bir şey bu. Şimdi küt diye ismi aklıma gelmeyecek. Bulacağım dur. Cure Love Song. Hah! Şimdi geldi. Yeah! Allah'ım neyse öf. Bunu böyle bırakıyorum. Bulacağım onu. Neyse. İşe enstrüman sadece tek enstrüman ifadesiyle başlayan herkesin dönüşümü şu an bulabilseydim dinletirdim. Bir süre sonra sahne ve seyirciyle orkestrayla ilgilenmeye dönüşür. Yani yapayalnız kalamazsınız. Mutlaka değiştirir. Şarkıcıyı değiştirmek zorunda bırakır. Aynı şeyi Emircan'a da demiştim. Tekniğin göreceksin. Yıllar içinde değişecek. Hiçbir zaman sabit kalamayacaksın. Can Kazaz için de aynı şeyler söylenebilir mi? Söylenebilir. Ama şu an tekniği bence zayıf. Zayıf. Zayıf tekniği var. Nefesi de zayıf. Gelişmesi için çok çaba harcaması gerekecek. Yaprak
Mesela bu gönderdiğiniz kayıt akustikhane kaydı. Bunlar sonuçta mixleniyor. Vokal dengeleri de yapılıyor. Mesela daha akustikhane dışında bir kayıt bulalım. Mesela şöyle bir parça bak bakalım. Ha, bunu daha önce zaten bunu yapmıştım. Bakın daha önce bunu yapmıştım. Orada da benzer şeyler söylemiştim. Can Kazaz akustik diyelim. Ama hep genelde muhtemelen bu tarz şeylerle karşılaşacağız. Başka yerde söylediği şeyler var mı akustikhane dışında? Mesela Beep'te söylemiş. Bir de onu dinleyelim. Burada da tek akustik gitarla değil mi? Tabii. Video 4K arkadaş, ne yaptınız? Dur. Bizi yediniz mi? Ocağımız olsun diye. Üşümek yok. Tabii yani bunlar hep toparlanmış tekrar mixte. Daha netleştirilmiş. Daha sade. Kitapçıya bakalım. İşte bu Bu acı böyle her yerimi sarar. Yarına kalmaz. gördüğünüz gibi çok kendiyle ilgilenen bir solist. Çok kendiyle ilgileniyor. Bu kendiyle ilgilenmesi, gene söylüyorum, kötü bir şey değil. Ya, müzisyen böyle beslenir yani. Kendinden beslenir, bir şey üretir. Tamam, ama şarkıcılık kısmına geçtiğiniz zaman bunun değişmesi gerekir. Yani ne kadar bana farklı argümanlar üretirseniz üretin. Dersiniz ki ya hocam öyle de şarkı söylüyor. Söylenir. Söylenir, zaten söyleniyor. Zaten insanlar dinliyorlar, bir şey demiyorum. Ama bu yetmez. Mutlaka şarkıcılıkla ilgili çalışma yapmak zorunda. Mutlaka. Şan dersi alması gerekiyorsa şan dersi almak zorunda. Bu sesini geliştirmek için çabalamadığı sürece hep bu düzlemde kalacak. Bu düzlemde kalacak. Bu düzlemde kalmak mutlu edicidir. Olabilir. Buna hiçbir şey diyemem. Tori Amos buldum abi. Ay, kendime gülüyorum. Neden biliyor musunuz? Bir yandan bunu analiz ediyorum. Bir yandan da sürekli Cure Love Song'a bakıyorum. Cure Love Song neydi? Amos, Tori Amos. Bak şimdi. Tori Amos yani efsane bir müzisyen. Bence. Şimdi Tori Amos'la bakın. Tori Amos'un hayatı bu zaten. Piyano çalıp şarkı söyleyen kadın. Bakın şimdi izleyin. Piyano çalıp şarkı söylüyor. Düz. Değil mi? Ama bakın. Bakın. Şimdi Tori Amos'un temeli yani kıyaslama gibi yapmak istemiyorum ama hani cam veya diğer pek çok enstrüman çalıp söyleyen şarkıcı gibi değil miydi yani? O böyle mi başladı? Piyano çalıp hep dışarı mı bakıyordu? Yani bu hiçbir ya 14 yaşlarında Tori Amos'u 13 yaşlarında, 16 yaşlarında, 20 yaşlarında o civarlarda dinlediğiniz zaman Tori Amos hep seyirciye söyleyen biri miydi? Değildi. Tori Amos da piyano çalıp kendi ruhani müziğini yapmaya çalışan bir insandı ki kendi bestelerini yapan bir şarkıcı sürekli. Ama bunun değişim, bakın 2010 konseri. Tori Amos şu an kaç yaşında? Hesaplamalara bak. Yazıyor mudur bakayım. 55 yaşında. 5 sene önceki, 8 sene önceki konseri işte 40'lı yaşların sonlarındaki tecrübeli halini izliyoruz. Görüyorsun değil mi? Ya sanki böyle piyanoyu bırakıp kalkıp gidecek gibi bir havası yok mu? Hayırdır ya Siri? Siri benimle konuşuyor. Tori Amos'u bulmuş. Ayağı falan kalkıyor değil mi? Ya kalkıp gidecek, seyircinin arasına karışacak. Öyle bir mod veriyor seyirciye ki seyirci sürekli ateşlensin. Yoksa kendi halinde olur. Ne farkı var bu müziğin öbüründen? Yani Can Kazaz'ın yaptığı müzikten hiçbir farkı yok. Bakın. İşte aynı ruhaniliği görüyorsunuz yani. Ama o seyirciye söyletme duygusu gelmeye başladığı anda, yani beraber söyleme hissi gelmeye başladığı anda teknik değişmek zorunda kalıyor. Bakın. Ağızlar açılıyor.
Neyse, çok fena şarkı. Neyse. Anlatacağım şeyi özetlemeye çalıştım. Çok daha geniş bir pencereden bakmaya çalıştım. Çok daha ileriki yıllara giderek geri gelmeye çalışıyorum. Ve burada söylediğim şeyler salt, basit, vasat bir eleştirinin ötesinde. Yani ya öyle şarkı mı söylenir baba? Ya böyle, bu kafada hiç değilim. Bunun böyle dünyada daha önceden belirlenmiş zaten seviyeleri var. Bundan bahsediyorum. Yani bunu ben belirlemiyorum. Bu böyle gidiyor. Bu böyle olabilir de böyle. Ve her seviyede karakter, şarkıcı kimlik değiştiriyor aslında. Hiçbir şarkıcı başladığı yerde durmaz. Dünyada bana bir örnek gösterin ki 15 yaşında, 20 yaşında neyse 50 yaşında aynı olsun. İnsan aynı değildir. Davranışı değişir. Yolculuk böyle. Ama yolculuğun içinde bir şan eğitmeni ne açıdan bakar? Sesini nasıl geliştireceğine. O ses gelişimi çok önemli. Mutlaka herkes için gerekli. Peki. Zordu be.